Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün benim en favori şerbetli tatlılarımdan bir tanesi olan Osmanlı mutfağının da en sevilen tatlılarından bir tanesi olan bal parmak tatlısı tarifim var. Cevizli, irmikli, muhteşem bu tatlı tarifini sizler de deneyin. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapmakla başlayalım. Çünkü tatlımızın şerbeti soğuk, tatlımız da ılık olacak şekilde birleştireceğiz. 3 su bardağı suyumuzu uygun bir tenceremizin içerisine alalım. İki buçuk su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Toz şekerimizi ekledikten sonra şerbetimizi devamlı olmak üzere karıştıralım. Şekerimiz eridikten sonra çeyrek limon suyu sıkalım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar limon suyu ekleyebilirsiniz. Şerbetimiz kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp bir 10 dakika kadar daha kısık ateşte şerbetimizi pişirelim. Şerbetimiz şimdi kaynadı. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve en fazla 10 dakika olacak şekilde şerbetimi ocakta tutuyorum. Şimdi tatlımızın hamurunu yapmaya başlayabiliriz. Uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı ekleyelim. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 125 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. Yarım çay bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Bir çay bardağı iri çekilmiş cevizimizi ekleyelim. 3 yemek kaşığı irmiğimizi ekleyelim. 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket toz vanilin ekleyelim. Bu malzemelerimizi spatula yardımıyla önden bir karıştıralım. 3 su bardağı un ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unumuzu ekledikten sonra elimizde güzelce yoğuralım. Yumuşacık kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayalım. Hamurumun kıvamı bu şekilde yumuşacık bir hamur hazırladık. Şimdi hamurumuzdan parçalar kopararak silindir şeklini verelim. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken hamuru olabildiğince yavaş hamlelerle açmanız. Çok hızlı bir şekilde açarsanız hamurunuz dağılabilir. Bu tatlı hamurunuzun olmamasından kaynaklanmıyor. Tamamen gayet nazik ve kibarca yavaş yavaş rulo şeklini vermeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yavaş yavaş silindir şeklini verirseniz çok güzel tok bir şekilde şekil alabilir. Ama hızlı yaparsanız da hamur dağılabilir. Buna mutlaka özen gösterelim. İlk hamurumu bu şekilde silindir şeklini verdim. Şimdi hamurum bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Hamuruma silindir şeklini verdikten sonra bir bıçak yardımıyla kenar kısımlarını düzlüyorum. Daha sonra işaret parmağı uzunluğunda bıçak yardımıyla keselim. Şeklini verdikten sonra dilerseniz göz kararı olarak aynı boyutlarda bıçak yardımıyla kesebilirsiniz ya da teker teker kesmiş olduğunuz hamur parçalarını diğer hamurun yakınına alarak aynı ölçüde bıçak yardımıyla kesebilirsiniz.
Tatlı hamuruma şekil verdikten sonra hemen tepsimin üzerine sıvı yağ ile bir fırça yardımıyla yağlıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum hamurlarımı aralıklı bir şekilde diziyorum. Hamur kabartma tozu ve yumurta olduğu için fırında pişerken şişecektir. O yüzden mutlaka biraz aralıklı bir şekilde dizelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda tatlımızı yaklaşık 20 ila 25 dakika aralığında pişirelim. Ben tam 20 dakika içerisinde pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel kıyır kıyır kavruldu. Hemen üzerine tatlımızın ilk sıcaklığı geçtikten sonra, yani tatlımız ılıkken, şerbetimiz de soğukken hemen buluşturalım. Şimdi şerbetimi döküyorum. Çok güzel şerbetini çeken bir tatlıdır. Yani aniden gelen misafirleriniz için yarım saat içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifidir. Çünkü şerbetini çok kısa sürede çekiyor. Tatlımız şerbetini çektikten sonra üzeri için Hindistan cevizi serpiyorum. Dilerseniz toz Antep fıstığı veya file fındık ya da toz ceviz serpebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Yakından da gördüğünüz gibi tatlımız şahane oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sizler şimdi sunum tabağında kıvamını, lezzetine bakarken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Sizler için gün aşırı yepyeni tarifleri kanalımda paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız gerçekten çok mutlu olacağım. Böylelikle sizlerle sohbet etmiş olacağız. Şimdi hemen kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Şerbetini tam çeken en ekonomik, en kolay şerbetli tatlı tarifidir. Gerçekten beğeneceğinizi düşündüğüm bir tariftir. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımda hangi tarifleri görmek istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız teker teker hepinize dönüş sağlıyor olacağım. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.